Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda kodlamanın neden zor olduğunu anlatacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu videoyu yaparak hiç kimsenin kodlamaya başlamasını engellemek veya kodlamadan korkutmak gibi bir amacım yok. Sadece kodlamaya başlayan birinin kodlama hayatı boyunca bu yollara gireceğini ve bunlardan haberdar olacağını düşünüyorum. Bu videoda terimsel anlatım olmayacağını ve kodlama bilmeyen birini anlatır gibi anlatacağımı belirtmek istiyorum. Açıklama kısmında videonun neresinde ne konuştum dakika bazlı yazılmış olarak bulunuyor. Eğer ki sadece o kısma gitmek isterseniz açıklama kısmından tıklayıp gidebilirsiniz. İsterseniz videomuza geçebiliriz. Öncelikle eğer hayatınızda hiçbir türlü yazılım yapmadığınızı düşünüyorsanız bayağı bir yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü hayatınızda yaptığınız en ufak bir eylem bile, örneğin diş fırçalama eylemi bile aslında bir yazılım. Diş fırçalamak için belli ufak adımları takip edip en sonunda diş fırçalama eylemini gerçekleştiriyoruz. Buraya diş fırçalama eyleminin 4 farklı adımını yazdım. Bu küçük adımların her birini takip ettiğimizde ve en sonunda son eylemi de bitirdiğimizde aslında diş fırçalamış oluyoruz ve bunu bir bilgisayar programı olarak düşünebiliriz. Bu kodu bilgisayara verdiğimizde en üstten başlayıp birinci adımı tamamladığında ikinci adıma geçip, ikinci adımı tamamladığında üçüncü adımı geçip ve en sonuncu adıma kadar bunu tekrar edip en sonunda programı bitirdiğini varsayabiliriz. Biz bu işlemleri beynimiz tarafından yaparken bilgisayarlar ise işlemci adı verilen bu ufak donanım parçasıyla yapmakta. İşlemciye tek bir görev verirseniz, örneğin diş fırçalama eylemini işlemciye yüklerseniz, işlemci en üstten başlayıp tek tek adımları gerçekleştirip en sonunda programı bitirecektir. Ama örneğin işletim sistemlerini ele alırsak, biz aynı anda hem müzik dinleyip hem internette gezip hem oyun oynayabiliyoruz. Bunun arasındaki asıl fark birine single threaded, diğerinin de multi threaded olması. Thread'in Türkçesi iplik olarak adlandırılır ve işlemcinin içindeki odalar olarak düşürebilirsiniz. Siz işlemciye komut vererek bu odaların kilidini açarsınız ve her bir odaya farklı bir görev verebilirsiniz. Sadece diş fırçalama örneğini verirsek bir oda yeterlidir. Ancak hem müzik hem de internette gezme görevini iki farklı odaya vermemiz gerekiyor. Genel olarak yazılım single threaded olsa da bazı zamanlarda multi threaded olarak programlamamız gerekebiliyor. Örneğin bu adımları işlemciye verdiysek ve bunları gerçekleştiriyorsa ve aynı zamanda başka bir şey yapmıyorsa bu single threaded bir işlemdir. Böyle bir kodlama yaptığımızı düşünelim. Bir tane esas kısmımız, 3 tane de threadimiz var. Örneğin thread 1 diş fırçalamakla, thread 2 yemek yemekle ve thread 3 de ders çalışmakla görevli olsun. Biz single threaded yazarken, yani bir tek diş fırçalamakla uğraşırken eğer ki sıkıntı çıkmazsa birinci adımı bittiğinde her zaman ikinci adıma, ikinci adım bittiğinde her zaman üçüncü adıma geçeceğini biliyorduk. Ancak threadlerle iş yaptığımızda thread 1 altıncı adımı gerçekleştirirken thread 3 de birinci adımı yapıyor olabilir. Single threaded çalışırken tek düzey ilerleyen işlemler birden fazla thread açınca farklı zamanlarda farklı işlemler yapıyor olabilir. Single threaded çalışırken her zaman birinci adımı tamamlamadan üçüncü adımı geçmeyeceğini biliyorduk. Yani üçüncü adım hiçbir zaman birinci adımdan önce bitemezdi. Ancak biz threadleri 1, 2, 3 sırayla çağırmış olmamıza rağmen eğer ki thread 1'in işlemi thread 3'ten daha uzunsa thread 3, thread 1'den daha önce işini tamamlamış olabilir. Bu yüzden alıştığımız tek düze kavramı thread açınca maalesef yok oluyor. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için size günlük hayattan bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bankacılık için bir yazılım geliştireceksiniz. Bu yazılımda kullanıcı hesapları, kullanıcı hesaplarına giren para miktarı ve kullanıcı hesaplarından çıkan para miktarını hesaplayan belli fonksiyonlar ve threadler olacak. Bu örnekte bir banka hesabımız olduğunu düşünelim ve içinde 100 TL olsun. Thread 1 ve Thread 2 adında iki tane threadimiz olduğunu düşünelim. Thread 1 hesaptan para çıkışı olup olmadığını kontrol ediyor. Thread 2 de hesaba para girişi olup olmadığını kontrol ediyor olsun. Bu basit örnekte hesaptan 20 lira çekip 20 lira yatırdığımızı varsayalım. Örneğin hesabın 20 lira borcu vardı ve 20 lira çekildi. Bunu denetleyen Thread 1'in hesabı 80 lira olarak güncellemesi için yapması gereken birkaç adım var. Az önce anlattığım gibi birden fazla ufak adımları takip edip en sonunda gerekli parayı uygun yere yazması gerekiyor. Bu işlem için 3 farklı adıma ihtiyacımız var. İlk adımda Thread 1 gidip hesaptaki para miktarını okuyacak. İkinci adımda gerekli fonksiyona gidip para miktarından çekilmesi gereken para miktarını çıkartacak, ardından bir değer bulacak. Üçüncü adımda bu bulduğu değeri gidip hesaptaki para olarak güncelleyecek. İlk iki adımı çok güzel bir şekilde yaptı ve 80 lira para kalması gerektiğini hesapladı. Ve diyelim ki 20 TL hesaba yatırıldı. Bu durumda Thread 2 çalışmaya başladı. Para miktarı daha güncellenmediği için Thread 2 çalışmaya başladığında okuduğu para miktarı yine 100 TL olacak. Bu miktarı okuduktan sonra gerekli fonksiyona gidip bu para miktarını eklediğinde 120 TL gibi bir dönüt alacak. Daha iyi anlaşılabilmesi için threadlerin üzerine hafızalarındaki para miktarını yazdım. Fark ettiğiniz üzere burada büyük bir sıkıntı oldu. Örneğin Thread 1 işlemini daha önce bitirirse 80 lira olarak güncelleyecek. Sonra Thread 2 de onun üzerine yazdığı için hesapta 120 lira olacak. Veya Thread 2 Thread 1'den daha önce bitirirse hesaba önce 120 lira yazılacak. Sonra Thread 1'deki olan 80 lira yazılacak. Bu yüzden hesaptaki para 80 lira olacak. Ancak matematiksel olarak 100 artı 20 eksi 20 olmak üzere hesaptaki para 100 lira olarak kalması gerekiyordu.
Ancak threadlerle uğraştığımız için böyle bir sıkıntı oldu. Thread kullanımında buna ve buna çok benzer sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun nasıl çözüldüğünü bu videoda bahsetmeyeceğim. Ancak yazılımla uğraşıyorsanız aklınıza bir fonksiyonu sadece bir thread kullansın, diğer threadleri bekletelim gibi bir çözüm gelmiş olabilir. Ancak yaptığınız bu takasta da işlemleri ne kadar doğru yapacak olsanız da kullanıcılarda çok büyük miktarda bir zaman çalıyor olacaksınız. Örneğin 1-1,5 milyon kullanıcısı olan bir bankada para yatırmaya çalışan bir insanın bütün para yatırma sırasını beklediğini düşünürse inanılmaz bir zaman kaybı olur. Videonun başında da belirttiğim gibi bu videoyu çekerek hiç kimseyi kodlamadan korkutmak veya soğutmaya amaçlamıyorum. Tam aksine insanlara kodlamanın ne kadar detaycı ve ne kadar düşünülerek yazılması gereken bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Belki hayatınızda hiçbir şekilde multithreaded yazmayacaksınız ve single threaded olarak devam edeceksiniz. Ancak multithreaded'ın varlığını bilmek ve ne olduğunu bilmek size bir sürü şey katacaktır. Aynı zamanda eğer ki problemleri çözmeyi seviyorsanız bunun gibi problemler sizi çok daha ileriye taşıyacaktır. Bugünlük videomdan bu kadardı. Umarım bugünkü videonun konusunu beğenmişsinizdir. Eğer ki bir sorunuz varsa açıklamadaki Discord kanalına gelip oradan direkt olarak bana sorabilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.